Nisan'ın tariflerine hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Türk mutfağının vazgeçilmezi, dışarıda yediklerinizi aratmayacak beyti kebabı yapacağız. Beyti kebabımızın iç harcı için uygun bir kap içerisine 500 gram kıymamızı alalım. Üzerine 1 adet küp küp doğranmış kuru soğanımızı ekleyelim. 3-4 adet yeşil biber ve 1 tane büyük kapya biberi küçük küçük doğrayıp harcımızın içerisine ekleyelim. Yarım demet maydanozu da ince ince doğrayarak harcımızın içerisine ekleyelim. 1 tatlı kaşığı karabiber, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber, 1 tatlı kaşığı tuz ekleyip 2 diş ezilmiş sarımsak, isteğe bağlı koymaya da bilirsiniz. Üzerine 1 yemek kaşığı salça ekleyip harcımızı güzelce karıştıralım. Bir tane yufkamızı tezgahımızın üzerine açalım. Yufkalarımızı ıslatmak için yarım çay bardağı su, yarım çay bardağı sıvı yağ karıştırıp yufkalarımızın üzerine güzelce sürelim. Videoda gördüğünüz gibi dört kenarından da orta kısma doğru birazcık katlayalım. Yufkamızın üzerine hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan kenar kısmına güzelce koyalım. Elimizle düzelterek şekil verelim. Düzgün bir şekilde her tarafının eşit olması sardığımız zaman güzel görünmesi için önemlidir. İç harcımızı koyduktan sonra dikkatli bir şekilde güzelce saralım. Sarma aşamasında çok gevşek olmamasına dikkat edelim. Gevşek olursa eğer bu sefer kestiğimizde görüntüsü kötü duracaktır. Sardığımız yufkamızı ortadan ikiye bölelim. İkisini yan yana getirerek daha sonra 2 parmak genişliğinde olacak şekilde dilimlere ayıralım. Pişireceğimiz tepsinin alt tabanına birazcık yağ sürelim. Daha sonra kesmiş olduğumuz kebaplarımızı güzelce yan yana çok sıkı olmamak kaydıyla dizelim. Tepsimize dizdikten sonra üzerine birazcık yağ gezdirip önceden ısıtılmış fırında kızarıncaya kadar pişirelim. Beyti kebabımızın sosu için sos tenceresinin içerisine 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ekleyelim. Yağımız kızdıktan sonra üzerine eğer domates sosunuz varsa domates sosumuzdan, yoksa 3 tane domatesin kabuklarını soyup güzelce doğrayıp pişirip eriyinceye kadar pişirelim. Daha sonra baharat olarak karabiber, tuz, toz biber, pul biber ekleyip bir sürede bu şekilde pişirdikten sonra altını kapatalım.
Ben bu tarifimi servis ederken tabağın alt tabanına sarımsaklı yoğurdumu koyup üzerine beyti kebaplarımı dizip sosumu üzerine döküp bu şekilde servis ettim. Sizler de dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Beyti kebaplarımız da servise hazırdır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın.